Koç ve yükselen burcu Koç arkadaşlar, sizin için önemli bir hafta. Size bu haftaki tavsiyelerim. Önemli bir dolunay. Bu haftanın en güçlü dinamiklerine sahip kişileri siz olacaksınız. Öncelikle şunu hatırlatacağım. Lütfen tartışmalara girmeyin bu hafta. Özellikle işte ortaklı işlerinizde, evliliklerinizde, özel ilişkilerinizde tartışmalardan bilhassa uzak durun. Ve onun yanı sıra çok önemli gelişmeleri aktive edecek, çok uzun bir sanki seyahatten, yolculuktan sonra, hani bir otobüs seyahati, bir uçak seyahati düşünün. Hani böyle inersin ya dışarıya, şöyle ayakların şişmiş olur, yorgun olursun. Oh, sonunda bitti dersin. Böyle bir sürece sizi götürecek bir dolunay bu hafta, tüm hafta etkili olacak sevgili arkadaşlar. Tam olarak 17'sinde gerçekleşiyor. Eğer ki 24 derecelerde güneşi yükseleni olan bir koçsanız zaten direkt etki alıyorsunuz. Şimdi bir savaş, bir mücadele haftası. Eğer bu mücadeleyi agresyonla yönetmeye çalışırsanız gerçekten sizin için de daha yorucu olabilir. Şimdi haftaya başlarken özellikle sizin için parasal konular, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, arka planda düşündükleriniz, biraz böyle bir şeylerin ayyuka çıkacağı bu 2 gün olacak, haftanın 2 günü. Şimdi bunlarla beraber hemen çarşamba günü itibariyle siz kendinizi müdafaya alma durumuna geçebilirsiniz. Savunma mekanizması devrede olacak. Neye karşı, kime karşı? Birçoğumuzun bence aile içindeki kişilere, tabii ki ilişkilere, tabii ki yaşadığınız yerle ilgili konulara ve bilhassa paraya. Şimdi parayla ilgili de çok önemli denklemler var burada arkadaşlar. Lütfen. Şimdi uyumlu olmak önemli burada. Koç terazi ya, hani ikili ilişkilerde denge demek, uyum demek. Eğer ki iyi kontrol edebilirseniz, kendinizi dengede tutabilirseniz, inanın sizin için sonuç olarak çok daha verimli bir zaman dilimini başlatacak sevgili arkadaşlar. Bu arada şimdi o Venüs'ün, Merkür'ün artık o ilişkiler evinizin, Venüs özellikle son derecelerinde ilerliyor olacak ve dolayısıyla da bu sizin için hem para anlamında, mesela finansla ilgili konularda, ki özellikle Cuma gününe kadar olan kısmı söylüyorum. Mesela koçlara para getirebilir, kazanç sağlayabilirsiniz. Bir yerden olabilir, beklediğiniz bir para olabilir. Yani bu hafta aynı zamanda finans dengelerini de düşünerek, yani biraz kendinizi düşünün, açıkçası öyle söyleyeyim. Biraz e, dengeyi kurmak için karşı tarafı çok iyi yönetin ve eğer ki kazanmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız, mesela bu işin ucunda para var, çok ani gelişmeler de olabilir. Özellikle bunlar da cuma ve cumartesi günü olabilir. Burada önemli. Haftanın son günü için de şunu tavsiye edeceğim. Eğer ki sorumluluk sahibi olduğunuz birileri varsa, bunlar yakınlarınız, kardeşleriniz vesaire, onlarla bir takım iletişimler, diyaloglar gelişecek haftanın son gününde ve böyle bazı yine anlaşmalara girebilirsiniz. Burayı da iyi aslında bence kontrol etmeye çalışın. Çünkü sizin için özellikle Venüs'ün bu hafta Yay burcuna geçişi günlük hayatınızı, uzak hedeflerinizi, işte seyahat planları vesaire, mesela buradan gelebilecek veya oraya aktarabileceğiniz ticari konu olur, seyahat olur, eğitim olur. Burayı tam böyle dengeye sokabilirsiniz. Gerçekten haftanın 2 günü, özellikle 3 günü zor. Güneşin Mars'ta olan karesi. Tabii Dolunay günü de zor olacaktır ama hafta sonuna itibariyle ve süreç olarak ay sonuna doğru baktığımızda bence koçlar için çok önemli, güzel, hatta
çok verimli de sonuçlar getireceğini söyleyebilirim. Lütfen kanalıma abone olun. Desteklemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.